Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, sevgili dostlarım, Merkez Bankası'ndan bir son dakika açıklaması. Kurlara tekrardan dolaylı yoldan müdahale edileceği yönünde bir açıklama geldi. 13.90 seviyelerinden dolar TL kurunda şimdi şu saati itibariyle bir 13.58 civarına doğru geri çekilme yaşadık. Satış yönüyle piyasalara müdahil olacağını açıklayan Merkez Bankası şu an şu saat itibariyle arkadaşlar kurlara da müdahale etmeye devam ediyor. Dikkatli olunması gereken bir gün, özellikle TL'de olan arkadaşlar için alım fırsatlarının gelebileceği bir gün. Aşağıda dolar alımı için bekleyen arkadaşlar özellikle 13.45 seviyesi önemli bir seviye gibi gözükmekte. Sizler de bu 13.45 seviyesine dikkat edin arkadaşlar. Burada bir 13.40-13.45 seviyesi mevcut. Bu seviye önemli olacaktır. Satışların bu seviyeye kadar devam etmesi Merkez Bankası tarafından kurları da 13.45 seviyesine kadar aşağı yönlü çekebilir. 13.45 altında yine Merkez Bankası'nın satışları devam eder ise arkadaşlar aşağıda bir 12.90 seviyesi de gene yakında gözüken destekler arasında. Fakat şu an itibariyle 13.45 ve 13 destekleri. 13.45 önemli bir destek. Burada bir yükselen üçgenin alt kanal bandının geçtiği bölge. O yüzden bu 13.40-13.45 bölgesi önemli bir bölge. Satıcıların da geçen bu bölgeden, alıcıların da geçenlerde bu bölgeden gelmesi tekrardan dolar TL kurunda burada bir ikili dip yapıp tekrardan yukarı mı atacak acaba şeklinde bize de bakalım bir izleme alanı yaratmış durumda. Kurlara bu şekilde müdahaleler geçmişte de yaşandı arkadaşlar. Özellikle 2014 yılından beri kurlara Merkez Bankası müdahildir şeklindeki açıklamanın ardından bizler bunu da görüyoruz. Fakat ilk müdahalede 13.40 seviyesi ve 12.40 seviyesine kadar bir aşağı yönlü çekilme izledik. Fakat buradan tekrardan yukarı yönlü bir sert alış dalgası da dolar TL kurunda yaşadık. Bugün gene bakalım Merkez Bankası'nın müdahil olmasıyla birlikte dolar kurunda hangi seviyelere kadar geri çekilmeler yaşayacağız. Bunu da sizlerle birlikte göreceğiz. 13.40-45 bölgesi ilk etapta önemli bir bölge. Burası aşağı yönlü kırılır ise arkadaşlar bu sefer aşağıdaki takip edeceğimiz en önemli seviyede 13 destek seviyesi sizler tarafından takip edilebilir. Alıcıların bugün güçlü olması gene takip edilecek. Bakalım Merkez Bankası kurlardaki rehabilitatif ortamı sağlayabilecek mi? Enflasyon verilerimiz geldi. Enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. 3 küsür Kasım ayı enflasyon verisi yukarıda geldi. Tabii bunlar da hemen kurda bir volatif hareket oluşturdu. Daha önceden de belirttiğimiz gibi kurlarda bir volatif hareket enflasyon verisiyle birlikte yukarıya yönlü gelebilir demiştik. Benim için 15 civarı kuvvetli satışların gelebileceği bir bölge. Merkez Bankası ise 14 TL civarını savunuyor benziyor arkadaşlar. Çünkü 13.90 üzerine kurların atmasına izin vermeyen bir Merkez Bankası. Dikkatli olunması gereken bir süreç. Ayrıca asgari ücretliler ilk toplantıda 3500-3750 TL işveren tarafının teklifte bulunduğu, işçi temsili eden tarafında basından okuduğumuz kadarıyla 3750-4000 TL civarında asgari ücret için taleplerde bulundu. Basına yansıdı. Bakalım toplantılar daha devam ediyor. Henüz çıkan bir karar veya sonuç yok. Gönül ister ki bu işin 4000 TL ile bağlanması, bunun işverene maliyeti 6000 TL olacağı söyleniyor. Bunun da 1000 TL'si devlet tarafından karşılanırsa
asgari ücretli tarafa da 5.000 TL civarında bir ücret ödenme imkanı çok rahat bir şekilde doğacaktır diye ben düşünmekteyim. Piyasaları izliyoruz. Bugünkü enflasyon verilerinin ardından artık piyasada ev kiraları yıllık enflasyon şekillenmeye başlayacak. Marketlere gittiğimiz zaman bunu tabii hepimiz sık sık yaşıyoruz arkadaşlar. Bir önceki günün fiyatı bir sonraki günün fiyatına hiçbir zaman denk gelmiyor. Pazarlar aynı şekilde. TÜİK'in hesabına göre enflasyon %21 küsürlerde. Fakat TÜİK'e tavsiyemiz pazarları ve marketleri bir gezmesi. Eğer TÜİK'in verileri doğruysa o zaman piyasada manipülatif hareketler çok fazla dönmekte. Buna da devletin bir an önce bir çare bulması ve biz vatandaşlarını da rahatlatması gerekmez mi? Evet sevgili dostlarım, bugün hareketli bir gün olacak. Saat gene 2'de TDI verileri var. Bunu da takipte kalacağız. Özellikle 16'da ABD tarım dışı istihdam verileri. Yani tarım dışında çalışan işçi istihdam oranları açıklanacak. Bunlar da gene sizin takipte kalmanız gereken önemli yerler. Evet, şu an 18.65 civarlarını dolar TL kurunda görüyoruz. Evet, geri çekilmeler 13.45 ve 13 TL civarı. Merkezin sert müdahaleleri devam ederse 13.45 ve 13 TL civarına kadar izlenebilir. Sizler de bu seviyeleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. TL'de olanların beklemesi gereken, kurda olanların da dediğimiz gibi yükselişlerin aşağı yönlü alım fırsatlı olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik. Fakat bankalarla ilgili çok şikayetler var. Arkadaşlarımız özellikle yorumların altına yazıyorlar. Bankaların makas aralıklarını çok fazla yükselttiği yönünde. Bankalara benim buradan tavsiyem, sizler zaten aradaki al-sat makas farkından bir kar oranı kendinize alıyorsunuz. Bunu fahiş fiyatlara çekmeniz bence tüketici korunması açısından uygun değildir. Makas aralıklarını özellikle Türkiye saatleri içerisindeki açık saatler içerisinde yapan bankaların ekran görüntülerini alıp BDDK'ya şikayet edebilirsiniz veya tüketici hakem heyetlerine şikayette bulunabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yolu deneyebilirsiniz. Vatandaşlarına tamamen serbest olan bir piyasada dolar alıp sattırmamak ne demek yani? Böyle bir şeyi gerçekten yapıyorsa bankalar, bu öyle fahiş makas aralıkları açıyorlarsa bu hiç iyi bir şey değil. Hemen bundan vazgeçmeleri gerekmekte. Bu arada kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı takip eden, abone olmadan takip eden arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, dolar TL kurunda dediğim gibi aşağıda ilk 13.45, onun altındaki sarkmalar 13 TL civarlarına doğru bir geri çekilme olayı yaşanabilir. Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Merkez Bankası tekrardan bugün müdahale edeceğiyle ilgili mailini attı. Bunu da baktık. Sizlere de gönderdim zaten. Kanalıma üye olan arkadaşlarım bunu takip ediyorlardır. Evet, yayınımızı burada sonlandıralım. Fazla da uzatmaya gerek yok. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.